Hepinize merhaba arkadaşlar. Yalı Çapkını'nın 92. bölümünde neler olacak biliyorsunuz, Cuma günü yayınlanmadı. Yılbaşı haftası da yayınlanmamıştı. Yaklaşık uzun zamandır, bir hafta 2 haftadan beri yayınlanıyor. Ardından da yayınlanmıyor. Peki ne olacak? Yeni bölümde neler yaşanacak? Ciddi sizlere analizler yaptık. Bu analizleri aktaracağım. Sadece abone olmayı ve aynı zamanda videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Abonelere özel videolarımız gelecek. O nedenle abone olun. Şimdi hemen konumuza geçelim dostlar. Evet, Yalı Çapkını'nın 92. bölümünde ciddi anlamda önemli gelişmeler var. Yani fragmanda da sizleri yanıltacak detaylar var. İlk başta hatta şundan söyleyeyim. Fragmanda sizleri yanıltan bir detay şu. Başımız sağ olsun detayı. Burada Suna veya herhangi biri diziye veda etmiyor arkadaşlar. Suna'nın %80 diziye veda etmediğini söyleyeyim açıkçası. Suna diziye veda etmeyecek. Burada diziye veda eden kişi birinci ihtimalle Esme'nin çocuğu, ikinci ihtimalle de Suna'nın çocuğu olacak. Onu sizlere söyleyeyim. Onu sizlere belirtmiş olayım. Aynı zamanda bununla birlikte neler olacak aslında birazcık gelin bundan bahsedelim sizlere. Önümüzdeki hafta, yani yeni haftadaki Cuma günü Yalı Çapkın'ın 92. bölümü yayınlanacak. Yayınlanmama ihtimali şu anlık yok. Fragmanda pazartesi veya salı gelir ama şu anda setten herhangi bir çekim olmuyor. Yani sette çekim yapıldığı söylenmiyor. Bugün herhangi bir fotoğraf veya video gelmedi. O nedenle bugün çekim yoksa yarın fragmanın gelmeme ihtimali de var aynı zamanda. Yine tabii ki senaryoda da bazı değişikliklerin olabileceği söylenenler arasında, onu da sizlere belirteyim. Şimdi baktığımızda şunu söyleyeyim sizlere, ilerleyen bölümlerde Seyran biliyorsunuz tedavi olacak. Yani bu Büyük Hanım sorunu ve aynı zamanda Ferit'in bu yaptıkları yavaş yavaş son bulacak. Yavaş yavaş Ferit ile Sunan'ın arasında yaşananlar son bulacak ve unutulacak. Ardından Seyran'ın tedavi durumu devreye girecek ve Seyran, bu Büyük Hanım sorunu aynı zamanda şirket sorunu da azaldıktan sonra Seyran'ın çocuk durumu, çocuk sorunu başlayacak. Seyran'ın biliyorsunuz çocuğu olamayacak ve bu durumda ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacak ve tamamen dizi birazcık da Seyran'ın çocuğu üzerinden yürüyecek. Şimdi ne olacak? Büyük Hanım sorunu 2-3 bölüm içerisinde, belki 4 bölüm içerisinde çözülecek arkadaşlar. Büyük Hanım diziden çıkmayabilir, dizi içerisinde var olabilir ama şu anki kadar sorun olmayacak. Aynı zamanda Abidin'in kardeşi de diziden çıkabilir. Abidin'in kardeşinin diziden çıkma olasılığı var. Bunu da Ferit diziden çıkartabilir açıkçası veya Halis Ağa'nın adamları diziden çıkartabilir onu. Tabii ki silahla vurarak diziden çıkartabilirler. Aynı zamanda şunu sizlere belirteyim. Baktığımızda Büyük Hanım sorunu bittiğinde şirket sorunu başlayacak. Evet, Büyük Hanım tabii ki ne kadar aralarında bir şey olmasa da şirkete zarar vermeye devam edecek Büyük Hanım, ve çünkü çok fazla adamı var Büyük Hanım'ın ve Büyük Hanım'ın da çok fazla sözü geçtiği için Korhanların şirketine ciddi anlamda zarar verecek ve onlarla alakalı bazı sorun olacak. Dediğim gibi Büyük Hanım sorunu şirketle devam edecek. Şirketle alakalı sorunlar yaşanırken ilerleyen bölümlerde şirketle alakalı sorun da yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlayacak. Yalı'da her şey düzenine oturmaya başlayacak. Seyran'la Ferit'in arasında yine birazcık sorunlar olacak. Bunu sizlere net olarak söyleyeyim. Biliyoruz, bu durumdan çok sıkıldık ve bu tarz şeylerin olmaması gerekiyor artık dizide. Seyran ve Ferit'in tam anlamıyla artık kavuşması gerekiyor ki izleyici bunu istiyor zaten. Ama bu da şu anda olmayacak. Yani Seyran ve Ferit eskisi gibi olmayacak. Tüm sorunlar bitse de, Büyük Hanım sorunu bitse de, şirket sorunu bitse de Seyran ve Ferit'in arası eskisi gibi olmayacak. Bunun ana sebeplerinden biri Ferit olacak. Ferit biliyorsunuz Seyran'a çok fazla soğuk davranıyor ve özellikle Seyran, Suna ile Ferit'in arasında yaşananları da yavaş yavaş öğrenecek. Evet, bu aslında çok önemli bir detay ve bunu birazcık daha videonun ortalarına sakladım. Buraya gelenler, şu ana kadar izleyenler bilsin diye, ve ilerleyen dakikalarda sizlere de sürprizimiz olacak bu konuyla alakalı. Şimdi bu konuya gelirsek arkadaşlar, Seyran biliyorsunuz en son vurulmadan önce Suna ile Ferit'in konuşmalarını duydu ve aranızda geçenleri unutalım demişti Suna ve Seyran bunlarda da duydu. Haliyle Seyran uyandıktan sonra Ferit'e ve Suna'ya bu şeyi soracak. Yani ne yaşandı diye soracak Seyran, ama tabii ki burada Suna ve Ferit birazcık daha böyle bu durumu unutturacak. Yani Seyran'a diyecek ki böyle bir şey olmadı, herhangi bir şey yaşanmadı, sen hayal görüyorsun tarzında bir şeyler söyleyip Seyran'a bu durumu unutturacaklar. Ve ama Seyran tabii ki bu durumu unutmayacak. Derine kadar inecek Seyran. Gizli gizli dinlemeler yapacak, çalışmalar yapacak bu konuyla alakalı. Zaten biliyorsunuz Yalın içerisinden de Ayşen bu durumu artık yavaş yavaş biliyor ve bunu Abidin'e söylüyor ki ilerleyen bölümlerde, bakın şunu da sizlere rahatça söyleyeyim, 2 bölüm sonra, 3 bölüm sonra Ayşen bu durumu duyacak. Suna ile Ferit'in arasında yaşananları duyduktan sonra Abidin'e bunu söyleyecek. Tabii ki Abidin de bunları bildikten sonra
Yalı'ya gelip bunları herkesin yüzüne karşı söyleyecek. Tabii ki bunu bu sefer bütün Yalı bilmiş olacak veya sadece bütün Yalı'yı söylemesi de Seyran'a söyleyecek arkadaşlar ve Seyran bu durumu öğrenmiş olacak. Ama şunu rahatça bilin, rahat kalın. 2 bölüm içerisinde, 3 bölüm içerisinde, en fazla 2-3 bölüm içerisinde Seyran, Suna ile Ferit arasında yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olacak, tüm her şeyi bilecek ve ardından da Ferit'e karşı tabii ki bir rol olacak. Aslında bu zamandan sonra da dizi çok ciddi anlamda değişecek. Yani şirket sorunu, büyükhanım sorunu ortadan kalksa da Seyran ile Ferit'in bu sefer sorunu başlayacak. Yani dizi yine aynı döngüye girecek. Diziye yeni bazı karakterler girerek bazı gelişmeler yaşanırken dizi o karakterlerden kurtulacak ve tekrardan Seyran ile Ferit'in aşkına gelecek olay ve Seyran ile Ferit'in aşkı da kolay kolay tabii ki tekrardan birlikte olamayacak. Seyran ile Ferit eskisi gibi de aşık olamayacak. Bu da tabii ki uzun bir süre sürecek. Özellikle aslında dizinin final olmasının erken olmasını istemediği için yapımcı vesaire, dizinin finali erken olmaması için bu birazcık uzatılacak ve haliyle Haziran ayına kadar da Seyran'ın ve Ferit'in aşkıyla aynı zamanda yaşanan bu büyükhanım olaylarıyla birazcık daha devam ederek, özellikle büyükhanım olayının, Abidin olayının yaklaşık Şubat'a kadar, yani Şubat sonuna kadar, Mart başına kadar devam edeceğini, ardından da yavaş yavaş sorunların birazcık daha Seyran'ın hamileliği, aynı zamanda Seyran ve Ferit'in aşkıyla devam ederken, ilk başta Seyran ve Ferit'in aşkıyla devam edecek, ardından Seyran'ın çocuğu gibi bu tarz sorunlar çıkarak Haziran'da da yüksek bir ihtimalle dizi güzel bir sonla, yani tam anlamıyla Ferit ve Seyran'ın evliliğiyle, aynı zamanda Yalı'nın tam anlamıyla artık rahata kavuşmasıyla beraber dizi son bulacak. Yani %80 final yapacak diyebiliriz. Çünkü final yapma olasılığı artık çok yüksek. 4. bir sezonun olacağını zannetmiyoruz. Çünkü artık senaryo da birazcık tükendi. Yani yaşanılan her şey aynı. Eninde sonunda tekrardan aynı şeylere dönüyor dizi. Yaşanan şeylere tekrardan geri dönüyor ve bu bir döngü olduğu için de artık birçok kişi bu durumdan sıkıldı. O nedenle hani senaryo da aynı olduğu için birçok kişi buna karşı gelecek. Aynı zamanda karşı gelmesiyle beraber de tabii ki dizinin yeni bir sezonunun olacağını zannetmiyoruz. Zaten bu sezon çok fazla tepki gördü dizi. Yani birçok şeyiyle, birçok senaryosuyla dizi bu sezon çok fazla tepki gördü. O nedenle bu tepkiye rağmen dizi devam ederken 4. sezonun olma olasılığının da çok düşük olduğunu sizlere söyleyeyim. Dizi bu şekilde ilerleyecek. Açıkçası sizlere bakın neler olacağını da söyledik. Mart'a kadar, Mart başına kadar büyükhanım sorunu ve bu tarz sorunlar, ardından Seyran'la Ferit'in aşkı, ardından da Seyran'ın tedavi sorunu, ardından da dizi bitecek arkadaşlar. Zaten bunlar anca yaklaşık bir 5 aya vesaire sığdırılır ve ardından da dizi bitmiş olur. Sizlerin düşüncelerini bu süreçte bekliyoruz ama hani sizlere tam olarak bir bölümde neler yaşayacağını anlatamayız. Bu şekilde 2-3 bölüme yayıyoruz ve sizlere bu şekilde diziyle alakalı bilgiler veriyoruz. Önemli detaylar ve analiz incelemelerini yapmaya devam ediyoruz. Sizler için önemli incelemeler yapıyoruz ve birçok yerden aldığımız bilgileri sizlere bu şekilde topluyoruz ve anlatıyoruz, aktarıyoruz. Umarım memnunsunuzdur. Videomuzun da sonuna geldik. Bu süreçte düşüncelerinizi de yorumlarda kesinlikle bekliyoruz ve abone olmayı, aynı zamanda videoyu beğenmeyi unutmayınız. Dediğim gibi büyükhanım karakteri diziden şu anda çıkmayacak. Büyükhanım kalmaya devam edecek. Abidin de aynı şekilde diziden çıkmayacak. Sadece Abidin'in kardeşi Karan diziden çıkabilir. Onun dışında diziden çıkan olmayacak. Sizleri de seviyoruz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Bizleri takipte kalın. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar.